olacaktır. Bu projede HCSR-04 sensörü üzerinden mesafe ölçümü yapılarak belirli bir mesafeye yaklaşan cisimden geri geri kaçmaya çalışan, tekerleği hareket ettiren motorun hareket yönlerini belirleme hakkında kodlamalara yer verilecektir. Bu projede ayrıca L298N çift motor sürücü kullanılmıştır. Bu uygulama için gereksinimlerimiz Arduino Uno 1 adet, jumper kablolar, ultrasonik sensör HCSR-04 1 adet, motor sürücü L298N 1 adet, tekerlek ve motor 6 volt 250 RPM 1 adet, breadboard 1 adet. Daha önceden de uygulama ve testlerini yaptığımız ultrasonik sensör ile mesafe ölçümü yaparak motora bağlı tekerleğin hareketlerine yön vereceğiz bu uygulamamızda. Uygulamamız engelden kaçan robotu temel alan bir çalışmaya sahiptir. Uygulamanın çalışma mantığı Arduino'ya bağlı olan L298N motor sürücü kart ile bir tekerleğin hareketini önünde bir engel olup olmamasına göre ayarlamayı kapsamaktadır. Yani mesafe ölçen sensör bir engel gördüğünde düz olarak çalışan motoru geriye döndürecektir. Bu uygulama engelden kaçan robotlar hakkında bilgi vermek amacı ile eğitici bir çalışmadır. Şimdi de mevcut kodlamamız üzerinden uygulamamıza bir bakalım. Burada bahsettiğimiz bir mesafe sensörü var Arduino'ya bağlı. Bu Arduino'ya bağlı mesafe sensörünün iki tane pini vardı. Daha önceden de uygulamalarımızda ifade ettiğim gibi. Bunlardan bir tanesi trig pin, diğeri echo pin. Şimdi trig pinimizi Arduino üzerinde 8 numaralı pine bağlıyoruz. Echo pinimizi ise 13 numaralı pine bağlıyoruz. Bunun anlamı şuydu. Ultrasonik sensör trig pin ile sinyal yayar ve nesneye çarptıktan sonra bu sinyal geri dönüşte de echo pin ile cisim arasındaki mesafeyi tespit eder. Şimdi bu echo pinimizi de 13 numaralı pine bağlıyoruz demiştik. Aşağıdaki satırda bir değişken atandı long veri tipinde süre değişkeni ve ayrıca uzaklık değişkenimiz var. L298 motor drive yani motor sürücü bağlantımız nasıl yapacağız ona da bir bakalım. Motor sürücü üzerinde 4 tane veri almaya yarayan giriş var. Bunlar in 1, in 2 ve in 3, in 4 girişleridir. Biz burada in 1 ve in 2 yani bunları pin olarak kabul ederseniz pin 1 ve pin 2 diyebiliriz motor sürücü üzerindeki girişleri. İşte burada bizim motorumuzun ileri gitmesi için bir constant dediğimiz yani integer olarak tanımlayacağımız bir değişkenimiz var. Bu motor A1. Bu motor A1'imizi hangi pinle eşleştirdik? Arduino üzerinde 9 numaralı pinle. Motor B1'imiz ise motorumuza geri dönüş yaptıracak bir değişken. Buna da 10 numaralı Arduino üzerindeki pini atadık. Daha sonra voice setup kısmına geçiyoruz. Voice setup kısmında bu yukarıda tanımladığımız pinlerin input mu output mu olacağını belirtiyoruz bu kodlamalarımızda. Motor A1 burada mesela motor A1'e bakarsak bunu çıkış olarak yazmak zorundayız. B1'e baktığımızda çıkış olarak yazmak zorundayız. Motor B1'e. Daha sonra trig pin output bu da çıkış olarak kodlanmalı. Ardından echo pinimiz input olarak yani dışarıdan veri alması gerekiyor. Diğerleri dışarıya veri iletmesi gerekiyor. Bu pin modumuz ise yani echo pinimiz ise dışarıdan bilgi alması ve Arduino'ya göndermesi gerekiyor. Ve ardından serial begin ile bir seri iletişim başlattık. Şimdi void loop kısmına geçersek burada ileri fonksiyonu tanımlı. Yani ilk başta ne yapsın uygulamamız çalıştığında ileri fonksiyonuna gitsin. İleri fonksiyonumuz aşağıda tanımlı. Bu ileri fonksiyonu nedir? İleri fonksiyonu robotun yani veya tekerin ileriye gitmesini sağlayan bir fonksiyon. Bunu nasıl gerçekleştiriyor? Analog write motor A1 250 diyoruz. Yani burada motor A1'imiz ileri yönlü hareket edecekti. Bu
ileri yönlü hareket etsin istediğimiz motor A1'e 250 değerini atıyoruz. Burası motorun hızını ifade eden bir değer. Daha sonra bir alt satırda analog write motor B1 0 var. Yani ileri giderken geri gidişi sonlandırsın, durdursun. Yani geriye gitmesin. Sürekli ileriye gitsin. Bu ileri fonksiyonunu çağırdığımızda direkt olarak uygulama içerisinde void ileri kısmına girecek ve motoru 250 hızında ileriye yönlendirecek buradaki fonksiyon. Sonrasında aşağıya baktığımızda mesafe sensörü ile ne yapmamız lazım? Geriye gidebilmesi için mesafeyi ölçtürmek lazım. Yani bunu da nasıl sağlıyoruz? Burada digital write trick pin low dediğimiz kısım var. Bu ne yapıyordu? Sensörümüz üzerinde 8 numaralı pine tanımlı çıkış sinyali üreten bir pindi. Yani bu çıkış sinyali üreten trick pinimizi low olarak pasif hale getiriyoruz. Sonra 15 milisaniye bir bekleme süresi veriyoruz. Ve hemen ardından bir alt satırda trick pinimizi aktif ediyoruz. Yani pasif ettikten sonra veri göndermesi için dışarıya aktif ediyoruz ve trick pinimiz dışarıya ses dalgası gönderiyor. Alt satıra bakacak olursak işte burada bu sinyali gönderdikten sonra cisme çarpıp dönen sinyali okumamız lazım ve ona göre de mesafe hesaplaması yapmamız lazım. Onun için de alt satırda burada pulse in ile echo pin'e ulaşan veriyi okuyoruz ve süre olarak kaydediyoruz. Yani bir cisme çarpıyor dönüyor, geçen süreyi hesaplıyoruz. Bunu da uzaklık değişkenine atamamız için yukarıda değişken tanımlamıştık süreyle uzaklık diye. Bunu da süre yani yukarıda hesaplamış olduğumuz süreyi 2'ye bölüp daha sonra bunu da 29.1'e bölüyoruz. Yani burada ölçülen süre aslında uzaklığa çevrilmiş oluyor. Yani mesafeye çevrilmiş oluyor. Bunu da alıyoruz. Uzaklık yani mesafe dediğimiz veya uzaklık diyebilirsiniz. Uzaklık değişkenine atıyoruz. Burada serial print uzaklık ifadesini ekrana çıkmamız lazım. Ekranda görmemiz lazım ki ona göre tekerin ileri ve geri hareket ettiğini ekranda gözlemleyebilirim. Onun için uzaklık verisini ekrana yazdırıyoruz. Burada hesapladığımız ve ekranda serial port ekranında bu bilgileri cisimden olan mesafe uzaklıklarını gözlemliyoruz. Tabii bu mesafe ölçüm birimimiz santim olarak hesaplanıyor. Şimdi aşağıda bir if koşulu var. Burada bir koşul koyduk. Yani 10 santimden uzaklık 10 santimden küçükse teker geri dönsün. Yani veya motor geri dönsün. Yani bu ne anlama geliyor? Eğer motor ileriye yönlü yukarıda dedik ya ileri yönlü hareket etsin şuradaki fonksiyonda. İleriye giderken birden 10 santime düştüğünde motor geri dönsün. Niye? Önünde engel var, çarpmasın istiyoruz. Dolayısıyla motorumuz geri yönlü hareket etmek için geri fonksiyonunu çağırıyor. Burada geri fonksiyona, ileri fonksiyonu gibi baktığımızda geri fonksiyona, burada da buradaki ifadenin tam tersi var. Void geri dediğimizde analog write motor A1 0 ifadesiyle motor A1'i durduruyoruz. Analog write motor B1 255 ile de motor B1'imizi geri döndürüyoruz. Yani bu şu demek, bu motor A1'imizi burada durduracağız. Daha sonra burada analog write motor B1 255 ile de motorumuzu geri döndüreceğiz. Gerektiğinde burada motoru durdurma fonksiyonu var. Ben bunu kullanmadım. Motorun geriye gitmesini istiyorum. Motorun durmasını istemiyorum. Eğer siz uygulamalarınızda burada geri fonksiyonu çağrılan noktadan buraya dur fonksiyonunu eklerseniz motorların ikisi de 0 olduğu için motorunuz duracaktır. Bunu eklemedik. İsterseniz bunu kendi yaptığınız uygulamalarınızda test edebilirsiniz. Şimdi uygulamamızın anlatımı bu kadar. Uygulamamızın nasıl çalıştığını devre üzerinde inceleyip birlikte bakalım. Burada
devremiz üzerinde bağlantıları birlikte inceleyelim. Burada sensörümüz mevcut. Bu sensör üzerinde 2 tane pin var demiştik. Bir tanesi trigger pin, diğeri echo pin. Trigger pin 8 numaralı, Arduino üzerinde 8 numaralı pine bağlı. Echo pin ise sarı kabloyla gösterdiğim 13 numaralı pine bağlı. Ardından bu sensöre enerji kablosu çekmemiz lazım. Enerji kablomuzu da Arduino üzerinden çektiğimiz 5 voltu bu breadboard üzerindeki buradaki gördüğünüz şekilde diğer modüllerin de beslenmesi için bu kanaldan burada artı kutbuna bağlıyoruz breadboard üzerinde. Bu GND yani topraklama hattı içinde breadboard üzerinde eksi kutbuna bağlıyoruz buradaki kabloyu. Ardından sensörümüz 5 voltluk enerjiyle beslenmesi için sensörümüzün üzerindeki VCC kısmından bu artı kutbuna yani breadboard üzerindeki artı kutbuna hat çekiyoruz. Topraklama hattını ise yine aynı şekilde sensörün üzerindeki GND yani topraklama pininden breadboard üzerindeki eksi pinine kablo çekiyoruz. Bu sensörümüzün bağlantısı bu şekilde. Şimdi motor sürücümüzü nasıl bağlayacağız? Öncelikle motor sürücüye dışarıdan enerji gelmesi için burada enerji girişleri var. Burası 5 voltluk enerjiyi gösteriyor. Burası 12 voltluk. Siz kendi projenize göre 5 volt veya 12 voltu tercih edebilirsiniz. Burada 5 voltluk enerjiyi de aynı şekilde breadboard'un artı kutbundan alıyoruz. Topraklama bağlantısı için ise motor sürücü üzerinde bu kahverengi kabloyla gördüğümüz bu sokete giriş yapıyoruz. Hemen 5 voltun yanındaki yani şu ortadaki sokete giriş yapıp buradaki kahverengi kabloyla breadboard üzerindeki eksi kutba hat çekiyoruz. Buradaki bağlantı bize motor sürücüye enerji vermemizi sağlayacak. Peki biz bu sensörden aldığımız verileri buradaki motora nasıl ileteceğiz? İleri gitsin veya geri gitsin diye. İşte burada motor A1 ve motor B1 dediğimiz 9 ve 10 numaralı pinler devreye giriyor. Dikkat edilirse bu motor sürücü üzerinde in 1, in 2, in 3, in 4 diye 4 tane pin girişi var. Bunlar ileri geri, 2 tane ileri geri yani 2 tane tekeri ileri geri hareket ettirebilecek pinler. Motor sürücü üzerindeki in 1 diye ifade ettiğimiz pini 1 numaralı pin olarak isimlendirirsek bunu beyaz kabloyla Arduino üzerinde 9 numaralı pine bağlıyoruz. Motor A1 diye. In 2 olan pini ise 2 numaralı pin diye ifade edip yeşil kabloyla Arduino üzerindeki 10 numaralı pine bağlıyoruz. Ona da motor B1 demiştik. Burada motor A1 tekerleğimizin ileriye hareket etmesini sağlayacak. Motor B1 diye 10 numaralı pin atadığımız değişken, bu yeşil kabloyla gösterdiğimiz değişken ise bizim motorumuzun geriye gitmesini sağlayacak. Şimdi bu pin girişlerini de yaptıktan sonra bu tekerimizin bağlantısından biraz bahsedeyim sizlere. Tekerimizin de bağlantısını burada gördüğünüz 2 tane soket var. Giriş soketi. Bu motorumuzdan çıkan bağlantıları da buradaki soketlere bağlıyoruz. Bağlantılarımız tamam. Arduino'ya bir enerji verelim. Arduino'ya enerji verdik. Gördünüz motor sürücü üzerinde kırmızı lamba yandı. Bunun anlamı motor sürücüye enerji geldiğini gösteriyor. Şimdi uygulamamız bu şekilde. Şimdi uygulamamızı Arduino'ya yükleyelim. Çalışma derleniyor diyor. Evet, yükleniyor. Ve yükleme tamamlandı. Yani uygulamamızı Arduino'ya yükledik. Şimdi uygulamamızı test edebiliriz. Buradan bu
Seri port ekranını da açayım. Uygulamayı çalıştırdığımızda tekerimizin döndüğünü görüyorsunuz. Sensörümüzün önünde engel olmadığı için motorumuz ileri yönlü hareket ediyor. Yani dolayısıyla tekeri ileri yönlü döndürüyor. Görüyorsunuz. Yavaş yavaş elimi yaklaştırıyorum ve ekranda görüyorum onun altına düştü. 4-5 santim ileriye doğru hareket ettiriyorum elimi. Bakın ileriye doğru tekerimiz geriye gidiyor. Görüyorsunuz motor mili tekeri geri döndürüyor. 6 santimde, 5 santimde. Yavaş yavaş elimi çekiyorum. Bakın motor ileri yönlü hareket etmeye başladı. Aradaki mesafe 10 santimi geçince teker ileriye hareket etmeye başladı. Dolayısıyla engel kalktığı zaman motor ileriye doğru tekeri döndürüyor. Elimi yaklaştırdığımda yani sensörün önüne engel koyduğumda görüyorsunuz motor tekeri geri döndürüyor. Uygulamamız bu şekilde. Uygulamayı kendi projelerinizde robotta kullanabilirsiniz. Veya bu engelden kaçma uygulama mantığını farklı uygulamalarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Burada da önemli bir konu paylaşmak istiyorum. Örnek uygulama diye paylaştığım bu çalışmada Arduino sürücü Arduino üzerinden gelen 5 volt enerji ile çalıştırıldı. Aslında Arduino üzerinden direkt olarak motor sürücüye enerji vermek, verilecek enerjinin düşük olması nedeniyle projelerde pek sağlıklı sonuç vermeyecektir. Bu yüzden yapacağınız projelerde motor sürücüye dışarıdan pil veya adaptör ile enerji verilmesi, projelerinizde daha sağlıklı sonuç elde etmenize ve Arduino'nun da sorunsuz çalışmasına fayda sağlayacak.